Love the chase and the hunt, and I set the Şipinat. Şipinat. give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Çıkmaz galiba arkadaşlar ya. Hepinize selam. Yaklaşık herhalde bir hafta oldu. Bir haftadır bu aradayım. Burada böyle çok pahalı restoranlar, otel restoranları ya da turistik noktalarda ciddi anlamda pahalı restoranlar olduğu gibi aynı zamanda böyle şehri biraz araştırdığınızda ucuz, daha lokallerin gittiği noktalar bulabiliyorsunuz. Ben de şu anda Buhara'nın turistik noktasından çıktım. Bakın burası biraz daha böyle Buhara'nın hemen hemen merkezlerinden bir tanesi diyebiliriz. Böyle bu tarafa doğru geldim ve daha önce sormuş olduğum bir pastaneyi bana tarif ettiler. Dediler hani orası o kadar turistik değil. Hem temizmiş ve aynı zamanda güzelmiş. Şimdi o pastaneden böyle birazcık Özbek yemekleri, daha doğrusu pasta, börek ve benzeri noktalara bakacağız. Bakın böyle tatlılardan başlıyor. Hani bunlar daha klasik tatlılar. Bu yumurta börek bayağı güzel bir şey. Burada evet hakikaten de çok iyi. Sanırım ıspanaklı. Oo, salatalar da var. Çok iyi ya. Sanırım bu samsa arkadaşlar. Biçimleri değişiyor, şekilleri değişiyor ama bu samsaya benziyor. Evet, şimdi soralım. Yumurta börek var mı? Tamam. 2 tane yumurta börek. Yumurta börek. Tamam. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Görünüyor. Evet, sanırım yumurta börek bu. Galiba yumurta. Abla bu yumurta börek. Ha, yumurta börek. Aha. Evet, şimdi bundan deneyeceğiz arkadaşlar. Özbekistan'a özgü yumurta börek. 2. Bu ıspanaklı mı? Ispanak, bu yumurta. Tamam abla. 2 tane bundan, 2 tane bundan sana zahmet. Gerçekten de çok güzel görünüyor arkadaşlar yemekler. Oh, çok acıktım. Acıktım yani. Bunun adı ısmalak. İsmalak. Şipinat. 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 Rahmet. Oh, teşekkür ederim. Bakın burada da salatalardan var. Şimdi onlardan rica edeceğim. Selam. Yazayım mı? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Rahmet. Buhara'daki ünlü yumurta börek dedikleri, yani yumurta börek aslında bu. Şimdi bunun bir ıspanaklısı var, bir de yumurtalısı var. Bunun dışında böyle salatamız var. Bir de böyle 2 tane. Bunun da ismini öğrenmiştim ama unuttum. Az önce orada söyledim. Bir de böyle kompost var. Şimdi bunlara bir bakacağız. Ben ıspanaklıdan bir başlayacağım. İçinde hem yumurta hem ıspanak var sanırım bunun. Şunun tadından da anlarım. Peynir mi, yumurta mı, orayı tek tam göremedim. Yumurta, ıspanak ve çok güzel. Özbek yemekleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu Buhara'ya mı özgü? Yoksa bütün Özbekistan'da var mı? Bilmiyorum. Ama şu anda Buhara'dayım ve Buhara'da var. Bakın şöyle içini açtım birazcık. Şu şekilde. Ispanak, börek ve bir çeşit, yani mantı gibi değil ama hani böyle
nasıl anlatayım? Böyle torba şeklinde yapılmamış fakat kapatılmış ama çok lezzetli. Gerçekten de çok güzel. Bu bayağı böyle Özbeklere özgü bir yemek ve çok lezzetli. Çok güzel. Şimdi kompostu deniyorum. Çok başarılı. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz lezzetli. Sanırım armut olması lazım. Eğer yanlış anlamadıysam. Şeker oranı çok az ve gerçekten de çok lezzetli. Salata biraz daha Rus geleneğini andırsa da Özbek yemeğiyle beraber birleşince muhteşem olmuş. Şimdi yumurtalıdan deniyorum. Yani burada yumurta börek diyorlar yanlış hatırlamıyorsam. İçinde sadece yumurta mı var? Başka bir şey var mı bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Sanırım sadece yumurta var. Biraz da kıyma var arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok güzel. Gerçekten. Buhara'ya gelirseniz bu yumurta börekten mutlaka tadın. Mutlaka. Genel olarak Özbekistan harika bir mutfağa sahip. Çok güzel yemekleri var. Gerçekten de çok başarılı. Bizdeki ıspanaklı börek çeşitlerinden benziyor. Yağı çok hafif. Yağı gerçekten çok hafif ve çok hoş, çok lezzetli. Harika. Ben burada herhalde her şeyi deneyeceğim. Çok lezzetli. Böyle bu yumurta böreğin farklı türleri var. Şimdi farklı bir türünü de aldım. Ablalar sağ olsun tavsiye ettiler. Çok güzel insanlar ya. Çok şeker insanlar. Şimdi bu farklı dedikleri galiba daha sade bir yumurta ya da sadece sarısından mı? Emin de değilim. Bakın şöyle görüyorsunuz. Mesela bu biraz daha sanki diğerlerinde biraz baharat ya da farklı şeyler vardı. Bu sadece yumurta gibi gözüküyor. Çok hafif bir yağ var. Baharatlarla karışmamış, sadece yumurta. Güzel mi? Güzel. Diğeri mi daha güzel? Karar veremedim. Hepsi çok güzel. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rahmet. Ellerinize sağlık. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Arkadaşlar Melike ablayla tanıştık. Kendisi pastanedeydi. Sağ olsun. Türkçe öğreniyormuş. Dedik birazcık dışarıda Türkçe sohbet edelim o zaman. Ne kadar zaman oldu abla? Ne kadar zamandır öğreniyorsun? 3 aydır öğreniyorum. 3 ay? Evet. 3 aydır öğreniyorsun. Evet. Harika. Evet. Zorlandın mı? Yok. Çok sevdim. Gramer benziyor mu? Evet. Benziyor. Tahminen kaç kelime, yani yüzde kaçı ortak? %20, %30 kelime olarak ortaklık. Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasında. 50-50. 50-50. Gerçekten evet. mi? Evet. Çok. Nasıl başladın Türkçe'ye? Neden Türkçe öğrenmek istedin? Çünkü Türkiye'yi seviyorum. Eyvallah. İstanbul'u seviyorum. Kaç kere Dizilerden. gittin İstanbul'a? 14 kez. 14 kere. Maşallah evet. İstanbullu olmuşsun. Evet. İstanbullu olmuşsun. Elhamdülillah. Seviyorum. Çok Eyvallah. seviyorum. İstanbul'un nerelerine gittin? Hatırlıyor musun? İstanbul'da Kapalı Çarşı'nı biliyorum.
Sultanahmet'te Sultanahmet, gezdim. Taksim. Evet, Taksim'de oldum. Kadıköy? Süleymaniye'de oldum. Kadıköy'de olmadım. Olmadın mı? Evet, olmadım. Peki vapura bindin mi? Simit yedin mi? Evet, çok sevdim. Çay Simit içtin. çok çay içtim. Simit, portakallı limonatalar var. Evet, Çok evet. sizde güzel, lezzetli. Ne hissettin Avrupa'dan Asya'ya gemiyle geçerken? Nasıldı? Çok güzel. Çok güzel. Muhteşem şehir. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür. Peki Buharalı mısın Aslen abla? Evet, evet, Buharlıyım. Hayatın boyunca burada mıydın? Burada mı Evet, yaşadın? evet, Buhara'da yaşadım. Kaç kardeşsin? Hani biraz İki kendinden tane bahset kardeşim bize. var. Biz iki kardeş. İki Kız kardeş. kardeşim var. Hı hı. 6 tane çocuğum var. Eşim Maşallah. var, ailem. Büyük Maşallah. ailem var. Annem var. Ne güzel. Babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Annem var. Kız kardeşim var. Muhabbet ismi. Çalışıyor musun? Ben çalışıyorum. Mesleğin nedir? Mesleğim şimdi de eczaneci. Eczane. Ama özüm kendim diş doktoruyum. Diş doktorusun. Diş doktoru. Harikulade. Evet, Harikulade Allah. Evet. Ama şu anda eczacılıkla uğraşıyorsun. Evet. Evet. İlaçlarla uğraşıyorum. Hı hı, Evet. hı hı. Nasıl, zor mu? Yok. Değil mi? Seviyor Değil. musun işini? Evet, çok severim. İnsan sevdiği zaman, mesleğini sevdiği zaman işi çok güzel oluyor. Güzel oluyor. Evet, evet. Abla yumurta börek bütün Özbekistan'a mı özgü yoksa sadece Buhara'da mı? Sadece Buhara'da Öyle hem mi? de Harazm'da. Bir de Harezm'de Evet, var. evet, evet. Aa, Ama bizde çok güzel. çok güzel. Seviyorum. Gerçekten. Ben de Kaç çeşidi var abla yumurta böreğin? Ben sanırım 3 tane çeşidini yedim. Yani ıspanaklı Aha. yumurtalı, kabaklı Etli. yumurtalı, bir de etli. Evet, Etli üç de çeşit. var. Bir de Evet. sade var galiba değil mi abla? Yani sadece yumurta. Sadece yumurta. Ben sadece yumurtalı yiyorum. Evde de yapıyor musunuz Evet, yoksa hep evde, dışarıda? Ha, evde de yapıyoruz. yapıyorsunuz. Evet. Kayış yediniz mi? Yok. Nedir o? Çok güzel tam. Çok Aa, güzel. Burada mı Yemek. yine? Evet, siz söyleyin. Kayış verin de. Kayış. Evet. Abla sürekli yemek, o kadar çok Özbek'te yemek yedim ki. Abla Özbekistan'da insanlar kaç dil konuşabiliyor? En az 3 dil biliyorlar. Ciddi mi? Evet, 3 dil. evet. Hangileri bunlar? Rusça biliyorlar. Rusça, Rusça. Farsça biliyorlar. Farsça biliyorlar Özbekçe biliyorlar. ve Özbek Türkçesi Evet. biliyorlar. Ben 4 Muhteşem. dil biliyorum. Türkçe biliyorum, Farsça, Türkçe, ha, Özbekçe, Özbekçe. hem de Rusça. Vay maşallah, Evet, harikulade. evet, evet. Küçük hanım da İngilizce öğreniyor Evet, galiba değil mi? öğreniyor, evet. Çok güzel, Evet, çok evet. güzel. Ama genel olarak yani %80, %90 oranında Rusça ve Farsça biliniyor desek doğru Evet. olur mu? Doğru. Doğru. Biliyor. İnsanlar biliyor. Seviyor. Bunu nerede öğreniyorlar abla? Okulda mı? Okulda değil ama bizde hep sohbet ediyorlar Farsça'da evlerde. Evlerde Farsça Evlerde, konuşulabiliyor. Farsça, evet. Okullarda Rusça öğreniyorlar. Okulda da Rusça Evet, öğreniyorlar. Evet. Onlar Türkçe'ni de sevdiler. Hep Ay, çok insanlar güzel. Türkçe öğreniyorlar. Bizde çok insanlar öğreniyor. Çok insan evet, öğreniyor. Evet. Kursumuzda da 20'den artık öğrenciler var. Bir Öğrenciler kursta. var. Evet. Siz de kursa gidiyorsunuz. Evet. Şimdi de Kaç ay- kursum var. Kursunuz var şimdi. Evet. Kaçırmayalım abla, saat kaç? Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ederiz. size de. Bu sohbetten sonra şimdi tekrar yola koyulduk. Melike ablayla gerçekten de hoş bir sohbette bulunduk. Kendisi bir süredir Türkçe öğreniyor. Ve onu Türkçe kursuna uğurladıktan sonra ben de şehri dolaşmaya devam ediyorum. Şehrin turistik taraflarını zaten görmüştük. Tekrar o tarafa geçmiyorum. Daha çok böyle şehrin içerisinde ilerliyorum şu anda. Ben bu arayı çok sevdim arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel. Bazen böyle Instagram'dan sorular geliyor. Emekli maaşıyla gezilebilir mi? Yani ben yalan söylemek istemiyorum. Hani böyle popülerlik gibi bir kaygım da yok. Selamlar. Popülerlik gibi bir kaygım da yok. Açıkçası eski emekli maaşıyla, yani benim gençliğimdeki bundan 25-30 sene önceki emekli maaşıyla kesinlikle gezilirmiş. Kesinlikle gezilirmiş. Ama şu anki emekli maaşının ben buna yeteceğini hiç zannetmiyorum. Ben ne kadar para harcadım? Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan özelinde dersek ayda 25.000 lira kadar para harcadım. Ama beni sabit almayın, çünkü benim yaşadığım yerler, kaldığım yerler, ben yani
Üçüncü dünyanın varoşlarının yanlarındaki, çeperlerindeki hostellerde kaldım. Hani bu nokta önemli. Ucuz yemek yedim. Bazen uçağa bindim. Uçağa binmek zorunda kaldığımda uçağa bindim. Yani bir ülkeden diğer ülkeye geçemiyorsam uçağa bindim. Onun dışında tren yolculukları çok daha yoğundu. Otostop çektim, trene bindim, otobüse bindim. Bazen taksiye, paylaşımlı taksilere bindim. Bir kısmını gördünüz, bir kısmını görmediniz. O yüzden de aylık 25.000 lira kadar bir rakamla zor yaşayacaksanız, yani bu sizin tatil anlayışınıza ne kadar uyar ya da ne kadar konforlu yaşamayı tercih edersiniz, bunları mutlaka düşünerek böyle bir yola çıkmak isterseniz çıkın. Eğer gençseniz kesinlikle çıkın. Yani hatta gençseniz demek yanlış. Genç hissediyorsanız kesinlikle çıkın. Kendinizi genç hissediyorsanız kesinlikle çıkın. Ama hani böyle çok ucuz şu bu falan maalesef diyemeyeceğim. Yani hani ben en ucuz noktasında, en ucuz şekliyle gezenlerdenim. Ki benden daha profesyoneller var. Yani gezgin videolarında görebilirsiniz. Çadırda kalıyorlar. Çok çeşitli şekillerde kalıyorlar. Onlar benden de eminim daha az rakamlara belki çıkıyorlardır. Hani ben kendi yaşam biçimim itibariyle çok da zorlanmadım. Hani her ne kadar küçük burjuva bir aileden geliyor olsam da yaşam beni çok farklı noktalara itti, attı. Çeşitli şehirler gezdim, pazarda çalıştım, inşaatta çalıştım, doktora sürecinde para kazanabilmek için. Yani Türkiye'nin koşulları, özellikle son 20 yılın berbatlığını düşündüğümüzde koşulların biliyorsunuz az biraz. O yüzden de ister istemez Türkiye'de yaşıyorsanız hepimiz birer Rambo'yuz. Yani bir şekilde hayatta tutunuruz yani, ama bazen zorlandım mı? Tabii ki. Fakat ben o zorlukları da keyfe dönüştüren, keyfe çeviren bir insan olduğum için bana çok zevkli geldi ve devam edebiliyorum. Ama hani çok aşırı ucuz ya da çok rahat gezersiniz o paraya, emekli maaşına gezersiniz, emekli maaşı gezmeye yeterli falan kesinlikle diyemem. Ha bu arada gezdiğim ülkeleri biliyorsunuz, yani ben Avrupa'da değilim. Sermayenin çok yoğunlaştığı ülkelerde değilim. Ya da hani Kazakistan gibi sermaye çok yoğunlaşmış olsa da tam anlamıyla adil dağılan ülkelerde değilim. Totaliter ülkelerde geziyorum, Asya'da geziyorum. Totaliter ülke demek, otoriter devlet, merkez devlet, güçlü devlet demek, otomatikman adaletli dağılımın olmaması demek modern uluslarda. Bunun çok örneği var. Buyurun açıp okuyun. O yüzden de benim gezdiğim yerler böyle çok lüks ya da çok normal yerler değil, ama benim çok sevdiğim, çünkü ben gezerken halkın içerisine karışıyorum. Üçüncü dünyayı tanıyorum yani. Bu benim kendi yaptıklarım, ettiklerim, yapacaklarım, edeceklerim, yapmak istediklerim için çok önemli bir eğitim. Yani arkadaşlar, benim yola çıkmaktaki temel amacım şuydu. Türkiye'de bir miktar para harcıyorsunuz ya. Ben bu paranın daha az bir miktarını harcayarak, belki yarısı, belki 3/4 Türkiye'de harcadığım parayı hesapladım ve dedim ki ben bu parayı ucuz gezebileceğim çeşitli ülkelere giderek, oradaki hayatlara dahil olarak harcayacağım. Hello, hello. Ve gördüğünüz gibi yani bunu hep yapıyorum zaten. Ben böyle ara sokaklar, yaşamın içerisi, bütün gün bu şekilde aylak dolaşıyorum. Tabii aylak dolaşmak dediğimde aranızda okumuş olanların aylaklığa övgüden Walter Benjamin'in flanörlüğe kadar olan böyle bir kitap serisini hatırlarlarsa bu aylaklığın ne kadar değerli, ne kadar öğretici, ne kadar eğitici olduğunu anlayabilir. Çünkü sosyal bilimlerde aylak çalışmaları vardır. Yani bu aylaklık kavramı
bizim kendi aramızda gündelik hayatta kullandığımız gibi öyle zannettiğimiz kadar olumsuz bir olgu değil. Beyin açıcı bir olgu. Sokağın güzelliğine bakın. Sokakların her biri ayrı bir güzel. Böyle dar dar yollar. Şu anda kayboldum arkadaşlar. Hiç önemli değil, devam edelim. Neredeyim tam bilmiyorum ama Buhara'nın dar sokaklarında dolaşmaya devam ediyorum. Yani o nedenle benim temel amacım buydu. Türkiye'den daha ucuza yaşamak ama aynı zamanda yepyeni yerler görmek ve hayatımı yenilemek. Ha, bu yol beni nereye götürür, ne yapar? Gerçekten hiçbir fikrim yok. 2-3 gün sonrası planlı. Maalesef Hindistan'ı, Çin'i geçemedim. Çünkü son politik süreçlerden dolayı Hindistan artık bizi e-vizadan çıkardığı için Hindistan'a giremiyoruz. Normalde hedeflerimden bir tanesi de oydu ama maalesef olmadı. Çin zaten normal pasaportu öyle kolay kolay alan bir ülke değil. O yüzden de uçakla atlamak zorunda kalacağım. Yani bu söylediğimiz noktaları uçakla atlamak, hangi yoldan gitsek? Hadi buradan gidelim. Uçakla atlamak zorunda kalacağım bu söylediğim ülkeleri. Yani işte zorunda kaldığım için uçağa biniyorum. Yani Asya için maalesef bunu yapmam gerekiyor. Yoksa daha güçlü bir pasaportumuz olsaydı, benim gençliğimde olduğu gibi Hindistan'a rahat rahat girip çıkıyorduk o zamanlar. Amacım Hindistan'da bir 6 ay, belki 1 yıl kalmaktı. Çünkü öyle Hindistan 3 günde 5 günde bitirilecek bir kültür değil, devasal bir kültür. Bazı coğrafyalar devasal bir kültürdür. Öyle 2 günde 3 günde bitmez dostlar. Hindistan'da bunlardan bir tanesi. Hangi tarafa gidelim? Ne tarafa gidelim? Buradan geldik. Buradan geldik. Bunlar ev midir? Nedir? İş yeri değil. Büyük ihtimalle evler arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Şurada bir otel var galiba. Böyle 2. sınıf bir otel. Yani bakın, bir buradan gidiyor. Bir buradan böyle gidiyor. Buradan nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok ama hadi girelim. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look. Bu çıkmaz dediğimiz yol bizi yeniden turistik noktaya çıkardı arkadaşlar. Ya o kadar yürümüşüm ki ta böyle buralardan uzaklaştığımı falan zannediyordum ama ara yollardan yürüye tekrar buraya geldim. Dostlar, bir Sovyet antikacısından aldığım yeni çantamla tanışın. Deve tüyünden, biraz ağır ama çok sağlam. Gayet kullanışlı. Yani benim için çok iyi oldu. Ben böyle içine e-book, sigaram, pasaportum, bunların hepsini koyma şansım oldu. Daha önceki çantam da Mersin'den bir arkadaşım tarafından hediye edilmişti. Onu da atmadım, saklıyorum. Şimdi bununla yola devam edeceğim. Bu da bana böyle yoldan bir hatıra olarak kaldı.